sea papi boy, donde quiero. Evet, manuel modda video çekimleri yapmak istiyorsun ama enstantanenin yani bu perde hızının ne olduğuna dair pek bir fikrin yok. İşte ben de bu videoda sizlere tam olarak perde hızının ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. Herkese merhabalar, ben Gökhan Karakaş. Şu ana kadar gelen sorulardan yola çıkarak pek çok arkadaşımızın en önemli 3 kamera ayarlarını bilmediğini fark ettim. Ve bu basit kamera ayarları serisini başlatarak sizlere bu ayarları çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi enstantanemizden başlayacak olursak, enstantane yani diğer adıyla perde hızı, İngilizce adıyla shutter speed dediğimiz ayar bizim görüntümüzdeki hareket bulanıklılığını etkileyen bir ayar. Yani elimizle şu şekilde yaptığımız zaman şu gördüğümüz hareket bulanıklılığı tam olarak enstantane dediğimiz ayarla eşleşiyor. Yani biz bu ayarı kullanarak şu gördüğümüz hareket bulanıklılığını daha natürel bir şekilde, yani insan gözünün gördüğü bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz ki görüntülerimiz daha sinematik ve daha doğal olsunlar diye. Şimdi gözümüzde bir hızlı bir nesneyi, bir koşuncuyu, bir arabayı izlediğimiz zaman o bulanıklığı hepimiz görürüz ve biz de bu bulanıklığı videolarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Bunu da tabii ki enstantane yani perde hızı ayarımızı kullanarak yapıyoruz. Şimdi dedik ki gözle görmüş olduğumuz bulanıklığa en yakın ayarı yapmaya çalışıyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız dersek, video camiasında bir kural vardır. Çekmiş olduğunuz kare sayısının 2 katı oranında enstantane sayınızı kullanmanız gerekiyor. Yani kare sayısı dediğimiz FPS yani saniyede aldığımız kare sayısı. Bunu kameralarınızdan ayarlıyorsunuz ve atıyorum ki 24 karede, ben şu anda 30 karede çekim yapıyorum ve şu anda benim enstantane 60. Bunu her zaman 2 katı kuralını kullanmanız gerekiyor. 24 karede çekim yapıyorsanız 48 enstantanede kullanmanız gerekiyor. Tabii ki şu an kameralarınıza bakarsanız 48 enstantane çok fazla kamerada yok sanıyorum. Bu nedenle bu rakama en yakın olan perde sayısına gitmeniz gerekiyor ve benim kameramda bu 50. Yani 24 karede çekim yapıyorsanız 50 kareye enstantanenizi almalısınız. 60 karede çekim yapıyorsanız 120'ye almalısınız. Bu şekilde bu kuralı takip ettirerek en garanti, en sinematik, en doğal görüntüleri sağlayacağınıza eminim. Diyelim ki slow motion görüntüler çekmek istiyorsunuz. Bunda da 120 karede çekim yapayım dediniz ve 120 kareden 240'a enstantanenizi ayarlamanız gerekiyor. Bu sayede dediğimiz gibi en kaliteli, en akıcı, kaliteli demeyeyim ama en akıcı ve gözümüze doğal gelen görüntüleri bu şekilde sağlayabiliyoruz. Bu kuralı unutmayın. Tabii ki şimdi bu kural dedik ama bu kuralı yıkan ben de dahil birçok YouTuber, hatta sinema sektöründe direktörler, film yönetmenleri de mevcut. Bunun tabii ki bir dezavantajı, hani görüntünüz böyle o çok kötü oldu vesaire gibi bir durum olmuyor ama bu bulanıklık kaybolduğu zaman, atıyorum siz bunu 1/1000'de kullandığınız zaman bu bulanıklık tamamen kayboluyor ve görmüş olduğunuz bütün bu olay net oluyor. Bu da doğallıktan çıktığı için çok fazla kişinin hoşuna gitmiyor. Tek dezavantajı bu diyebilirim benim gözümde. Şimdi enstantanemizin yaptığı tek olay tabii ki hareket bulanıklığı değil videolarımızda. Bunun yapmış olduğu diğer büyük olaylardan bir tanesi. Biz enstantaneyi ne kadar arttırırsak bu görüntümüzün o kadar kararmasına neden olacaktır. Biz bunu ne kadar düşürürsek o gene aynı orantıda görüntülerimizin o kadar aydınlık olmasına sebep olacaktır. Yani 1/40'da çektiğimiz bir görüntü 1/120'de çektiğimiz bir görüntüden daha aydınlık olacaktır. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam ben tamam çok karanlık bir odada o zaman bütün görüntüleri çekebilirim. 1/10'a alırım, 1/0'a alırım vesaire diye. Ama siz bunu çekmiş olduğunuz kare sayısından ne kadar aşağı düşürürseniz arada fotoğraf atlamış oluyorsunuz ve bu dediğiniz görüntü bulanıklığı çok daha fazla artmış oluyor. Yani siz bu eli tamamen bulanık görmeye başlıyorsunuz ve net olması gereken yerlerde tamamen bulanıklaşmış oluyor ve belki de videonuz tamamen kullanılmaz bir hale gelmiş oluyor. En başında dediğimiz gibi siz kuralımızı uygulayıp kare sayınız neyse enstantanenizde bunun 2 katı olarak kullanmanız gerekiyor. Şimdi enstantaneyi nerede bulacağız derseniz, kameramızı açıyoruz. Biz kamerayı açtık, manuel ayarımıza girdik. Bu alttaki rakamlardan 1 yazan, yani 1 ile başlayan olay bizim enstantanemiz. 1/60, 1/işte 200 vesaire, o 2 rakamın olduğu bölüm
bizim enstantanemiz. Peki bunu nasıl değiştireceğiz dersek, bütün kameralarda teknik aynı ama rigler ve işlevleri değişebiliyor. Benimkisi Sony kamera olduğu için buradaki bu halkadan ben enstantanemi istediğim bir şekilde değiştirebiliyorum. Siz de muhtemelen buradaki ringlerden bir tanesinden enstantaneyi bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Şimdi enstantanemizin videolarımıza ne yaptığını anladık. Peki nedir bu perde, nedir bu enstantane diyecek olursak. Bizim kameramıza görüntüyü almamız için bir ışığa ihtiyacımız var. Bu ışık da lensimiz boyunca girip sensörümüze kadar ulaşıyor. Ama bu ışık sürekli sensörümüze çarpmıyor. Bunu durduran arada bir perde var. Perde hızı dediğimiz olay da o şekilde. Şimdi kamerayı açtığımız zaman şu görmüş olduğunuz zımbırtı bizim perdemiz. Ve bu perde ışığın sensöre ne kadar fazla çarpması gerektiğini kontrol etmemize yarıyor. Yani biz bunu 1/1000'e aldığımız zaman bu ışık çok daha az bir şekilde sensöre ulaşıyor. Ama biz bunu 1/20'ye aldığımız zaman sensörümüz çok daha fazla ışık alıyor. Çünkü perde buna izin veriyor ve bütün mantık da bu şekilde. Daha önceden söylediğimiz videomuzdaki ışığın açılmasının sebebi de bu. Videodaki ışığın kapanmasının sebebi de bu. Yani enstantaneyi basitçe özetlememiz gerekirse birinci etkisi hareket bulanıklığı, ikinci etkisi ise videolarımızdaki ışığın azalması ve kararması diyebiliriz. Şimdi siz de yorumlarda lütfen hangi kamerayı kullandığınızı yazarsanız ben de en azından kimlere bu videoyla kimlere hitap ettiğimi biliyor olayım. Ve tabii ki dediğimiz gibi en başta söylediğimiz kuralı uygularsanız çok daha doğal, akıcı görüntüler sağlamış olursunuz. Kare sayınız neyse kullanmış olduğunuz perde hızınızı da bunun 2 katı olması gerekiyor. Muhtemelen bir sonraki videomuzda diyafram, ISO ve white balance yani beyaz dengesi, ondan sonra kare sayıları, bunlarla birlikte bütün kamera basit ayarlarını sizlere göstermek istiyorum. Sizin de varsa öğrenmek istedikleriniz yorumlarda bırakabilirsiniz. Veya bu ayarları ben çoktan biliyorum. Niye bu videoyu zaten biliyorsan buraya kadar niye izledim bilmiyorum ama eğer bunları biliyorum diyorsan bir diğer daha ağır konulara, ürün çekimlerine, düğün çekimlerine de bu kanaldan şuradan buradan şuralardan geçebilirsin. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz. Ben Gökhan Karakaş. Bye.